Türkiye'den Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda tığ işi, bu çiçek motiflerinden oluşan güzel hırka çalışmasının nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi gelin yapımı çok kolay olan o güzel hırka çalışmasının nasıl yapıldığına hemen geçelim arkadaşlar. Modelimi yaparken kullanmış olduğum ipim Himalaya Deluxe bambu olan siyah rengi arkadaşlarım. Tığım ise 2,5 milim oldu. Şimdi hemen yapımına geçelim. Şöyle içinden çıkartırsanız daha rahat edersiniz. Tercih gerçi tamamen size ait. Şöyle evet. Şimdi arkadaşlarım öncelikle şöyle biraz ip bırakarak büyük bir halka yapıyorum. Daha sonra içerisine giriş yaptım. Şöyle alıyorum ve çektim. Bir tane buraya zincir çekiyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Buranın içerisine giriş yapıp bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Üzerine bir aldım. İkili trabzan yapıyorum. 2 tane. 1 ve 2. Sonra üzerine 2 alıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum buraya. Sonra bir aldım. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Sonra yine üzerine bir alıyorum. Bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Sonra arkadaşlarım bir tane zincir çekiyorum. Bir tane şöyle yine alıyorum. Normal sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Bir tane çakma sık iğne. 2 tane ikili trabzan. 1 2. Bir tane üçlü trabzan. 1 2 3. Sonra 2 tane ikili trabzan. 1 2. Sonra bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Yine aynı işlemi uyguluyorum. 4 tane bu işlemi yapıyoruz. Bir tane çakma sık iğne, 2 tane ikili trabzan, bir tane üçlü trabzan, 2 tane ikili trabzan, tekrar 1 2. Sonra bir tane çakma sık iğne, bir zincir, bir sık iğne, bir zincir, yine aynı işlemi dördüncü ve sonuncu defa yapıyoruz. Şimdi son çakma sık iğnemi yaptıktan sonra şurayı tutuyorum. İyice çekebildiğiniz kadar çekin arkadaşlarım. Çok fazla delik olmasın diye. Şöyle çektim. Evet. Şimdi burada bakın şöyle bir tane yine zincirimi çektim. Hemen içerisinden giriş yapıyorum. Şu şekilde ve bir tane sık iğnemi de yine yaptım sonuncu yerime. Şimdi bu ipimle beraber 4 tane zincir çekiyorum. Bakın hem de aradan götürmüş oluyoruz. 2 3 ve 4. Bu fazla ipi hemen keselim. 4 tane yaptık. Bakın şu aradaki sık iğne olan yerimizden şöyle arkasından giriş yapıyorum. Bu taraftan tekrar çıkartıyorum arkadan ve buraya bir tane sık iğne ile tutunduruyorum 4 zincirimi. Bakın şöyle arkası da burası. Şimdi tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Geliyorum diğerine. Aynı şekilde bakın. Şu şekilde giriş yapıyoruz. Bunu şuradan alıp şöyle tutup sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir ve diğerine geçtik.
Şöyle tamamlıyoruz. 1 2 3 4 zincir. Son olan, bakın ilk başlangıç yerimize geldik. Şuradan giriş yapıyorum. Bakın hemen üstünden. Şöyle kaydırarak bu ipimi bağlıyorum. Arkada şu şekilde bir yer oluşturdum. Şimdi bakın şöyle, bu 4 tane zincirimin içerisine giriş yapıyorum. Önce bir tane sık iğne yapıyorum buraya. Sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Üzerine 1 2 3 doluyorum. Dörtlü trabzan yapıyorum arkadaşlarım. Toplamda 7 tane dörtlü trabzan yapacağım. Biri yaptık. Yine doladım. 3 defa, 4 defa da çekiyoruz. 2 yaptık. 3 4 5 6 ve 7. Evet, bakın şöyle sayalım. Bunu da sayabiliriz. 2 4 6 8. Sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve geliyorum, bakın hemen şuradan giriş yapıyorum. Buraya sık iğnemi yaparak bağlıyorum. Evet, bakın birinci yaprağımızı oluşturmuş olduk. Şöyle tutalım. Bakın. Şimdi aynı işlemi bütün hepsine uyguluyorum. Buraya geçtim. Bir tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. 1 2 3 doladım. 7 tane dörtlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane yaptık. Toplam 8 tane yerimiz oldu. 9'uncuyu da zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. Sonra geldik. Buradan giriş yaptık ve buraya sık iğne ile bağladık. Sonra devam ediyoruz. Şöyle buradan giriş yapıyoruz. Bir tane sık iğnemizden sonra 5 zincir, 1 2 3 4 5, 1 2 3 dolayıp yine 7 tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Evet, yine 5 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5. Geldim, buradan girişimi yaptım ve buraya sık iğne ile bağladım. Diğerine geçiyorum. Şimdi burada arkadaşlar normalde 7 tane yaptım. 8 tane yerim var. 2, 4, 6, 8. 8. yaptıktan sonra aynı şekilde 9'uncuyu da tamamlıyoruz. Burada bu şekilde 9 tane ile tamamladık arkadaşlarım. Bakın yapraklarımızı, çiçeğimizi tamamlamış olduk. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra geliyorum, bakın şu yaprağımın hemen şurasından arkadaşlar, şuradan giriş yapıyorum ve sık iğne ile buraya bağlıyorum. Burası birinci köşemiz oluyor. 1 2 zincir çektim.
Bakın şu yerlerin hemen üstünden giriş yapıyorum. Bu şekilde sık iğne ile bağlıyorum. 1 2 zincir, şöyle sık iğne ile bağladım. 1 2 zincir, üstünden giriş yapıp bu şekilde bağlıyoruz. 2 zincir çektik. Şuradan aldık ve sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 zincir. Toplam 7 tane bu şekilde yerimiz oluyor arkadaşlarım. Şöyle 1 2 zincir. Bakın sonuncuyu ikisinin arasından şu şekilde giriş yapıyoruz ve buraya bağlıyoruz. Şöyle sayalım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane yerimiz oldu. Bu eklerken önemli arkadaşlar. Sonra 10 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu zincirleri 10 zinciri daha kısa yapabilirsiniz ama üst üste de binmesin. 10 iyi, ideal benim için. Şöyle bakın, sık iğnemi yaptım. 1 2 zincir çektim. Hemen üstündeki boşluktan giriş yapıp buraya sık iğnemi yaptım. 1 2 zincir çektim, diğerine geçiyorum. 1 2 zincir çekiyorum, diğerine geçiyorum. Bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10. Evet, diğerine geçtik. 1, 2, hemen buradan alıp devam ediyoruz. On zincirimi çektim, yine geliyorum diğer yaprağımın da üzerine aynı işlemi uyguluyorum. Dediğim gibi bunları eklerken kullanacağız. 2 zincir çektim, devam ediyorum. Evet, son yere de bu şekilde geldikten sonra bir tane zincir çekip sabitliyorum ve kesiyorum. Artık ipimi, motifimi tamamlamış oldum arkadaşlarım. Bunu yaparken, yani örerken eklerseniz daha rahat edersiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim motifimi tam olarak. Bu ipimi de arkadan gizliyorum. Şimdi size nasıl ekleme yapılacağını bir tane daha hazırlayıp göstereceğim arkadaşlar. Evet, bu böyle. Şimdi diğerini yapayım ben. Evet arkadaşlarım, şimdi diğer motifimi de aynı öbürü gibi yaptım, tamamladım. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincirimi çektim, geliyorum buraya bağlıyorum. Sonra yine aynı işlemi uyguluyorum. 2 zincir çektim, bağladım. 1 2 çekiyorum, bağlıyorum. Bir iki zincirimi çektim. İçerisinden bakın giriş yapıyorum, bağlıyorum. Şimdi buradan örnek veriyorum. Hani daha fazla kenar ekleyeceksiniz. Buradan bağlama işlemini yapabiliriz. Şöyle arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Alıyorum bunun. Hemen buradan bakın şöyle giriş yapıyorum. Ve buraya sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tekrar buraya geçiyorum. Yani tamamladığım motifime geçtim. 1 2 2 tane bu şekilde yer yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Birinciyi yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Üçüncüye sıra geldi. Bir zincir çekiyorum. Geliyorum. Buradan arkadaşlar şu bakın
birinci yerimiz, birinci yerimiz, ikinci yerimiz. Üçüncü yerin içerisinden bir zincir çekmiştim. Giriş yapıyorum. Kaydırarak bağlıyorum. Bir tane zincir çektim. Geri çevirdim. Tamamladığım motifime geçiş yapıyorum. Şöyle. Hemen onun karşılık gelen yerine, sıradaki yerine giriş yaparak bağlıyorum. Bir zincir çektim. Geçiyorum diğerinin ikincisine. Bakın şu. Buradan girişimizi yaptık. Buraya ekledik. Bir zincir çektik. Geliyoruz aşağıya ve buraya sık iğne ile bağlıyoruz. Bir zincir çektik. Buraya geçtik. Üçüncüsünü de bağlıyoruz aynı şekilde. Bir zincir çekip aşağıya iniyoruz. Motifimizi tamamlıyoruz aynı zamanda. Şöyle bağladık. Şimdi bir iki zincir çektik. Buradan giriş yaptık. Bakın. Bir iki zincir çektik. Bu arasından giriş yapıyoruz. Yani bu ortadaki 7 olan yerimizin 3 tanesini bağlıyoruz. 2 tanesini bağlamıyoruz. Bakın. Şöyle. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra yine 5 tane zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Geliyoruz. Bunun orta yani köşesinden şu şekilde giriş yapıp sık iğne ile bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip devam ediyoruz. Bunu da gelip böyle buraya bağlıyoruz. Sık iğne ile. Sonra 1 2 zincir çekip motifimizi normal şekilde devam ettiriyoruz. Diğer kenarları da tamamlıyoruz. Evet, böyle arkadaşlarım. Ekleme işlemini bu şekilde yapıyoruz. Diğeri mesela buradan bir tane gelecek. Onu önce buraya bağlıyoruz. Şuraya 5 zincirle burada yaptığımız gibi. Sonra bu ikisini atlayıp bağladık. Sonra 5 zincir çekiyoruz. Geliyoruz tam bu ortasından alıp tek sık iğnemizi yaptıktan sonra 5 zincir çekip yaprağın diğer kısmını tamamlayarak devam ediyoruz. Evet ve böyle bir güzellik ortaya çıkmış oluyor. Şimdi motifleri dilediğiniz kadar yapıp dilediğiniz büyüklükte onların anlatımına geçeceğim. Nasıl eklememiz, kaç tane yaptım. Benim kendi yaptığıma geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın 4 tane motif birleşince böyle ortada birleşiyor. Az önce yaptık mesela 2 tane, sonra yanına bu şekilde ekleyerek devam ediyoruz. Birazdan sizlere böyle kaç tane motif nereye kullandım onu anlatmak, detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Evet, görünüşü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi ekleyecek olduğumuz motifleri örneğin şuraya ekleyeceğiz. Buraya düz yerini, yaprağın üstünü, buraya da arada çekmiş olduğumuz 10 zincirli yerimizi ekleyeceğiz ve görüntü bu şekle gelecek. Evet arkadaşlarım, şimdi motif dizilimini birazdan sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi bu kenar kısımlarına bakın şu şekilde bir işlem uyguladım. Böyle kenarları daha düzgün ve modelin akışına uygun olsun diye kol uçlarına ve şu bütün kenarına bu işlemi yapacağız. Onu da şu şekilde yapacağız arkadaşlarım. Şimdi şöyle ipimi alayım. Şimdi böyle de bırakabilirsiniz. Tercih tamamen size ait. Şu ara birleşim yerimiz var arkadaşlarım. Bakın iki motifin birleşim yeri. Şöyle göstereyim. İyice açayım. Şu şekilde. Şimdi şu kenarından giriş yaptım. Buraya önce şöyle bir sabitliyorum ipimi. Sonra üzerine arkadaşlarım 2 alıyorum. 1 2. Şu iki motifin birleşim yaptığımız yeri şurası. Buradan giriş yapıyoruz şu şekilde. Ve buraya önce bir tane üçlü trabzan yapıyoruz.
Sonra 3 zincir, 1 2 3. Şuradan bakın hemen arkasından giriş yapıp şu şekilde bir pırpır yapıyoruz. Sonra tekrar 2 dolayıp aynı yerden giriş yapıyoruz arkadaşlar. Aynı yer bakın. Yine üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 zincir, ikisinin arasından şu şekilde giriş yapıp yine pırpır yapıyoruz. Bu işlemi 5 defa tekrarlıyoruz. Şu giriş yaptığımız yer aynı olacak. Sadece tek dikkat etmeniz gereken yer burası. Dediğim gibi bunu yapmadan da kullanabilirsiniz. Arada da zincir çekmiyoruz. Bakın 2 4 5 tane oldu. 1 2 3 zincir, yine pırpırımızı yaptık. Şimdi bakın şu motifimizin şu aradaki çekmiş olduğumuz şu zincirlerin içerisinden şu şekilde giriş yapıyoruz ve buraya sık iğne ile bağladık. Sonra üzerine 2 doladık. Şu yerin, yaprağımızın hemen üstündeki şu yerden bakın birinciyi atlayıp ikinciden giriş yapıyoruz. Buraya yine 5 tane pırpırlı olan üçlü trabzanlarımızdan yapıyoruz. Biri yaptık. Şu giriş yaptığımız yer aynı yer bakın. Şimdi bakın 2 4 5 tane oldu. Geliyorum, bir tanesini atlıyorum, yine şurayı atladım. Hemen şuradan girişimi yapıyorum şu şekilde ve buraya bağlıyorum. Sonra tekrar 2 doluyorum. Şuraya geçiş yapıyorum. Bakın bir tanesini atladım, yine buradan giriş yapıyorum ve buraya 5 tane pırpırlı üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Evet, şimdi bakın şu iki motifimin, buradan gelen motifimin şu ortasından şuradan girişimizi yapıyoruz. Buraya sık iğne ile bağladık. Sonra üzerine 2 doluyoruz. İkisinin birleşim yeri olan sık iğnemizin içerisinden şu şekilde giriş yapıp buraya devam ediyoruz. İlk başladığımız yerdeki olduğu gibi arkadaşlarım. Evet, şimdi buraya da yine 5 tane üçlü trabzanımızdan yapıyoruz. Uçları pırpırlı bir şekilde. Şöyle bakın. 2 4 bir tane daha yapıyorum. 5 1 2 3 zincir. Hemen şu şekilde aldık, birleştirdik. Sonra gelip buradan giriş yapıyoruz ve buraya bağlıyoruz. Sonra 2 doladık, birini atladık, buradan giriş yaptık. Diğer motifimizin üzerine de aynı şekilde devam ediyoruz. Bütün kenarını bu şekilde çeviriyoruz. Bakın şöyle bir görüntü. Bu yapraklarımızın üzerine 2 tane yerimiz, arada da bir tane bu şekilde yer yaparak bütün etrafını çevirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, kenarlarını da bakın şu şekilde tamamladım. Şöyle göstereyim sizlere. Kol uçları ve bu ön, arka, yan, bakın şu alt kısımlarında bu şekilde tamamladım. Buhar ütüsünden sonra görüntümüz genel olarak bu şekle geldi. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Şimdi biraz sizlere bu motifleri nasıl eklediğimizi anlatmak istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi önde 3 tane böyle yukarıya doğru giden motiflerimiz var.
Arkada da 6 tane arkadaşlarım. 3 bakın şöyle 3 bu taraf, 3 bu taraf. Önce arkadaşlar şu kolu özellikle sizlere anlatmak istiyorum. Arkada 6 sıra sadece şu birleşim var. Önde de 3'er sıra gördüğünüz gibi. Bu uzunluğunu arkadaşlar dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra. Arkada da aynı şekilde 6 sıra yaptık. Arkada 6 motif yan yana ekli. Önde de sadece 3 motifin arası açık. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra kollara geçiyoruz. Kollarda arkadaşlarım bakın. Şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi 3 tane ön için motif ördük. Sonra 3 tane yanına devam ettim kol için. Daha uzun da yapabilirsiniz. Biraz daha kısa da yapabilirsiniz. Tercih tamamen size ait. Sonra bakın bu 3'ü ekledikten sonra buraya geçiyorum. Burada yine 6 tane motife ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu dediğim gibi uzunlukları siz kendi tercihiniz. Sonra yaka oyuntusu oluşturmak için bir tane motifin burada bırakıyorum. Bu tam ortada 1, 2, 3, 4, 5 motif yapıyorum. Kol genişlik olarak bakın 2 burada, 2 arkada 4. Bir de burası düz giden motifimiz 5. Toplam 5 tane bir sırada motifimiz var. 5, 10, 15 tane kol için motif örmüş oluyoruz. Evet, şimdi burada gördüğünüz gibi 2 tane kalmıştı. 3 tane yapmıyoruz. Bu yaka oyuntusu oluşturmak için burayı da bu şekilde az önce gösterdiğim gibi ekleme yaparak bu görünüme geliyor. En son olarak da kenarlarını çevirdik zaten. Az önce onu da gördünüz ve izlediniz. Ve bu şekle gelmiş oldu arkadaşlarım. Büyüklüğünü dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Tercih tamamen size ait. Genişliklerini şimdi 6 tane yan yana yapmıştık. Daha büyük yapacaksanız 8'er tane olur. Yani 8 arka 4 önler olur. Daha küçük yapacaksanız 2'ye düşürebilirsiniz. 2 önde 4 arkada 2 tekrar diğer yan. 4 de yapabilirsiniz. Yapacağınız kişinin ölçülerine göre bunu değiştirebilirsiniz arkadaşlarım. Evet, umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Örgümü Dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.